Minecraft'ta PvP atarken veya Cookie Clicker oynarken sistemi otomatikleştirmek için indirdiğiniz o meşhur otomatik tıklama programı aslında 5 yıldır arka planda bilgisayarınızı sömürüyor. Antivirüsleri tamamen kör eden ve doğrudan oyuncu donanımlarını hedef alan zekice yazılmış bir kripto madencisiyle karşı karşıyayız. Eğer bu programı kurduysanız bilgisayarınız şu an bile başkası için para basıyor olabilir. Olayın ne kadar sinsi planlandığını anlamak için indirme aşamasına inmemiz lazım. GitHub sayfasına girdiğinizde size iki seçenek sunuluyor. Eğer taşınabilir yani portable versiyonu indirirseniz program gerçekten temiz çıkıyor. Ancak kullanıcıların büyük çoğunluğunun yaptığı gibi kolay kurulum butonuna basıp programı kurarsanız asıl tuzak o an tetikleniyor. Kurulum bittiğinde arka planda Windows görev zamanlayıcıya Scientific Updater yani bilimsel güncelleyici adında tamamen gizli bir görev ekliyor. İsmini böyle yapmalarının iki nedeni var. İlki, görev yöneticisinde bu görevi görseniz bile Windows'un kendi donanım veya sistem servisi sanıp dokunmazsınız. Zaten bu görev siz bilgisayarı boşta bıraktığınızda arka planda sessizce çıkıp sistem kaynaklarınızı sömürmek için tasarlanmış. Durumdan şüphelenen bir kullanıcı GitHub'da bilgisayarıma gizlice Scientific Updater diye bir şey kurmuşsunuz. Bu ne işe yarıyor diye bir gönderi paylaşıyor. Programın geliştiricisi ise o gönderiyi silmeden önce sıradan bir şeymiş gibi göstermek için şöyle diyor. O sadece yerleşik bir güncelleme servisi. Hatta başka açıklamalarında bunun bilgisayar boştayken bilimsel açıklamalar yapan zararsız bir araç olduğunu söylüyor. Fakat yalanları çok uzun sürmüyor. Hemen altında ise bu tuzağı deşifre eden güvenlik araştırmacısı Eric Parker'ın yorumunu görüyoruz. Kodları tersine mühendislikle kırıyor ve asıl gerçeği yüzlerine vuruyor. Ortada ne bir güncelleme servisi var ne de bilimsel bir araştırma. O programın içinde şifrelenmiş gizli bir RAR arşivi saklı ve içinden doğrudan RAM'inize enjekte edilen bir Monero madencisi çıkıyor. Peki bu sistem 5 yıl boyunca tespit edilmeden nasıl çalıştı? Hibrit analiz raporlarına baktığımızda antivirüsleri kör eden o sinsi taktiği net bir şekilde görüyoruz. Saldırganlar virüsü hazır bir .exe olarak indirmiyor. Bunun yerine zararlı yazılımı karmaşık bir C kaynak kodu olarak sisteminize yüklüyorlar. Antivirüsünüz zararsız metin dosyalarına baktığını sanıp tehlikeyi es geçerken yazılım arka planda kendi derleyicisini çalıştırıp o metni saniyeler içinde sizin bilgisayarınızda fiziksel bir virüse dönüştürüyor. Yani kendi virüsünü sizin sisteminizde üretiyor. O şifreli kodlar bilgisayarınızda derlendiğinde ortaya çıkan asıl tehdit ise XMRig. Yani ekran kartınızı ve işlemcinizi tam kapasite sömürerek saldırganlar için gizlice kripto para kazanan o meşhur madenci. Donanımınız yorulurken başkalarının cüzdanı doluyor. Araştırmalar bu suç ağının sadece bir tıklama programıyla sınırlı olmadığını, açık kaynaklı bir fotoğraf görüntüleyicinin veya 8 yıllık bir sudoku uygulamasının içine bile aynı virüsü gömdüklerini kanıtlıyor. Eğer bu aracı kullandıysanız derhal Windows görev zamanlayıcıyı açın. O klasörü bulun ve silin. Unutmayın ki GitHub'da açık kaynaklı duruyor. Kesin temizdir algısı devasa bir yanılgıdır. En şeffaf görünen kodların arasına bile böyle profesyonel tuzaklar gizlenebilir. İndirdiğiniz hiçbir dosyaya körü körüne güvenmeyin ve mantığınızı asla devreden çıkarmayın.